En son çektiğim Cursor AI kullanım videosu bayağı izlendi. Üstünden de 6 ay geçmişti. Siz de tekrar video çekim istemiştiniz ve şimdi çekiyorum. Bu videoyu Cursor hakkında hiçbir bilgisi olmayan insan da izleyebilir. Sıfırdan ileri seviyeye kadar anlatacağım arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar izlerseniz Cursor ile ilgili neredeyse her şeyi biliyor olacaksınız. Eğer videoda bildiğiniz kısımlar varsa bölüm bölüm ekleyeceğim. Atlayarak da izleyebilirsiniz. Aşağıdan atlayabilirsiniz. Size faydalı bulduğum bir siteyi paylaşmak istiyorum. Toolify AI arkadaşlar. Site içerisinde 26 binden fazla AI var arkadaşlar. Kullanımı tamamen ücretsiz. Direkt kayıt olup kullanmaya başlayabilirsiniz. İçerisinde ücretsiz araçlar var. Sol taraftaki Free Tools kısmına geldiğinizde burada Coding ve Development kısmı var. Ben bu kısmı kullanıyorum. Burada neredeyse internetteki tüm AI kodlama siteleri var arkadaşlar. Tool'ları var. Buradan örnek veriyorum, Replit'e baktığınızda daha Replit'e gitmeden bile buradan aylık 20 dolar olduğunu, bir trial verdiğini, 3 adet uygulama geliştirmenize izin verdiğini görebilirsiniz. Bir diğer önemli özellik ise buradan AI'ın ne kadar free bir kredi verdiğini de görebiliyorsunuz daha siteye gitmeden. Burada daha hiç adını bile duymadığınız AI teknolojileri olabilir arkadaşlar. Veya sadece coding değil, diğer alanlarda da var. Video animation kısmı var, art alanı var, image generation kısmı var. Buradan hepsine girip kullanabilirsiniz. Bu site free arkadaşlar. Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Ben genelde buradaki coding üzerine siteleri araştırmak için kullanıyorum arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. En azından girip bir bakın. Binlerce AI var içerisinde. İstatistik meraklıları için yukarıdaki ranking bölümünden Top AI by Monthly seçeneğinden hangi ayda hangi yapay zekanın popüler olduğunu görebilirsiniz. Mesela Temmuz ayında birinciliği ChatGPT'ye alırken Haziran ayında birincilik Gemini'de. Yine buradan aylık ziyaretçi sayısı ve büyüme oranları gibi verileri de takip edebiliyorsunuz. Top AI by Revenue kısmında da hangi yapay zeka şirketinin hangi ödeme altyapısını kullandığını ve ziyaretçi sayısını da görebiliyorsunuz. Buradaki sıralama ödeme altyapısı ve aylık ziyaretçi sayısına göre tahmini hesaplama yapılarak yapılıyor. Regions bölümüyle de hangi yapay zekanın hangi ülkede popüler olduğunu görebiliyorsunuz. Örneğin United States'te, yani Amerika'da birincilik OpenAI'de, üçüncülük Notion'da. Kategorilere göre AI sıralamaları gibi daha birçok özellik var sitede arkadaşlar. Sitenin linkini açıklamaya bırakıyorum. Oradan erişebilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Şimdi ilk başta kurulumla başlayacağız. Kurulum çok basit arkadaşlar. Cursor.com sitesine geliyorsunuz. Sağ üstten download'a basıyorsunuz. Cursor'ı indiriyorsunuz. Daha sonrasında indirdiğinde de kayıt olup direkt kullanmaya başlayabilirsiniz. Şu anlık free planı da var zaten. İndirdikten sonra Cursor'ı açtığınızda böyle bir ekran çıkacak önünüze. Ben nasıl kullanıyorum? Size önce ondan bahsedeyim. Şimdi ilk olarak Cursor'ın penceresini biraz küçültüyorum. Yan tarafa da ChatGPT'yi açıyorum. İkisini yan yana koyuyorum. Yan taraftan ChatGPT'den prompt desteği alıyorum. Yani şu şekilde diyorum ki ben Cursor'da bir uygulama geliştireceğim. Web uygulaması diyelim. Mario uygulaması geliştireceğim diyelim. İşte Mario uygulaması geliştireceğim. Bunu Cursor'a vereceğim. Benim için prompt hazırlar mısın? Şu teknolojileri kullanacağım gibisinden buraya komutlar veriyorum. Bana bunu Cursor'a uyumlu olarak prompt ver diyorum. Eğer farklı bir IDE kullanırsam ona göre istiyorum. Bu şekilde ChatGPT'de Cursor için veya herhangi bir AI IDE'si için kullanabileceğiniz promptları topladım. Bu promptları AI kod editörleri için prompt oluşturma e-kitabımda ücretsiz olarak veriyorum. Eğer siz de istiyorsanız açıklamadaki linkten e-kitabı ücretsiz bir şekilde sahip olabilirsiniz. Şimdi ilk olarak bir arayüzümüzü tanıyalım. Şimdi arayüzümüzü tanıyabilmek için boş bir klasör açacağım arkadaşlar. Buraya new folder diyorum. Adına da cursor test yazdım. Yarat diyorum. Gördüğünüz gibi boş bir klasör. Yarat dedim. Şimdi sol tarafa klasörümüzün içi geliyor. Şu an boş olduğu için göremiyoruz. Örnek bir dosya yaratayım ben hemen. Test txt. Sol taraftaki bizim klasörlerimizin, dosyalarımızın olduğu kısım. Yine buradan da klasörde yaratabilirsiniz. Şimdi mesela klasörümüzü yarattık. Bunun içine buradan ekledim. Bu şekilde klasörümüz, dosyalarımız bu tarafta duruyor. Şimdilik bunu silelim. Sağ tarafta da chat alanımız var. Zamanımızın çoğu zaten burada geçecek. Chat alanını sağ üstteki ikondan açıp kapatabilirsiniz. Yine aynı şekilde terminali de bu ikondan açıp kapatabilirsiniz. Sol taraftaki alanı da yine bu ikonla açıp kapatabilirsiniz. Şimdi chat kısmından devam edelim. Şimdi burada chat'in içerisinde modlarımız var.
Agent modumuz var, Ask modumuz var, bir de Background modumuz var. İlk olarak Ask'tan başlayalım. Burada bir dosyayı açtınız diyelim. Dosyaya hiçbir bilginiz yok. O projeyle ilgili soru sormak için kullanabilirsiniz. Veya projeye bir ekleme yapacaksınız. İnternetten arattırma yapabilirsiniz. Veya bir teknoloji eklemek istiyorsanız onu sorabilirsiniz. Zaten burada sor, öğren ve brainstorm yani beyin fırtınası yap diyor. Agent modumuza geldiğimizde burada projelerimizde değişiklikler yapmasını istiyoruz. Örnek veriyorum, in-app purchase entegrasyonu yap gibi. Projede bir şey inşa etmek istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Zaten burada da plan, search, build anything diyor. Yani planla, araştır, her şeyi inşa et diyor. Bir de background agent kısmımız var. Bu da isteği buradan gönderiyorsunuz. Daha sonrasında cursor'ı da kapatabilirsiniz, bilgisayarı da kapatabilirsiniz. Arka planda çalışıyor. Arka planda iş tamamlandıktan sonra size cursor'a geri buraya iletiyor. Yani arka planda çalışan agent'ınız olarak düşünebilirsiniz. Genelde uzun tasklar için tercih ediliyor. Bir de burada yapay zekayı seçtiğimiz kısım var arkadaşlar. Şimdi burada önerdiği yapay zekalar var. Ben bir kısmını kapattım. Buradan Add Models diyerek buradaki tüm yapay zekaları, desteklediği yapay zekaları görebilirsiniz. İsterseniz buradan switch ile açabilirsiniz. Şöyle açalım. Gördüğünüz gibi sayısı hemen arttı. Bir de Max modumuz var burada. Daha fazla kontekst oluyor. Yani daha fazla metin girdisi ve çıktısı verebiliyor arkadaşlar size. Max modu açtığınızda. Ama bunun farklı bir ücretlendirmesi oluyor. Şu sol taraftaki View Pricing ile gidip ücretlendirmeleri görebilirsiniz. Bu Pro paketinizden hariç oluyor arkadaşlar. Kullanım başına ücretlendirme oluyor. Şimdi bir örnek proje oluşturalım. İlk olarak Cursor'da bir tane klasörümüz var. İlk başta yaratmıştık. Daha sonra AI kod editörleri için prompt kitabımdan bir tane örnek alıyorum. Şimdi kitabımdan aldığım promptu yapıştırdım. Dedim ki rolün tecrübeli yazılımcı. Görev benim için cursor'a sıfırdan proje başlatmana yarayan kullanışlı kopyala yapıştır formatında bir prompt ürettik. İşte MVP, dosya yapısı vesaire, işte kod bilgimizin de az olduğunu söyledik ve bize bir iskelet çıkarmasını istedik. Konumuz da en altı yazılım. Proje konusu Super Mario. Evet arkadaşlar, GPT bitirdi. Buradan kopyalıyorum. Yan tarafa gelip yapıştırıyorum. Tabii ki burada Agent modum seçili. Yan tarafta da model olarak Cloud 4 Sonnet'i seçiyorum. Thinking modunu seçtim buradan. Ve bunu gönderiyorum. Bakalım projemizi oluşturursun. Sol tarafa klasörleri de eklemeye başlayacak. Evet, gördüğünüz gibi adım adım gidiyor. Bir to-do list oluşturdu yukarıda. Tek tek oluştura gidecek. Evet arkadaşlar, bitirdi. Yön tuşlarıyla oynayacakmışız. Space'e zıplayacakmışız. R ile yeniden başlayacakmışız. Mavileri topla diyor. Kırmızılara düşman kaybedersin diyor. Şimdi size şuradan bir şey göstermek istiyorum. Dosyaları buradan tek tek de kabul edebilirsiniz veya tek tek kabul etmek yerine sağ taraftaki Keep All'a basarsınız da dosyaları, yarattığı dosyaların hepsini kabul etmiş olursunuz. Şimdi bize bir adet README dosyası oluşturdu. Bu genelde GitHub'da projenin içerisindeki teknolojileri veya proje hakkında bilgi vermek için yaratılır. Burada da otomatik olarak bize bir tane yarattı. Bu görmüş olduğunuz format arkadaşlar çok okunaklı olmayan MD formatı. Bunu okunaklı bir şekilde görmek için Command Shift P yapıyorum. Buradan Markdown Open Preview. Bunu seçerseniz gördüğünüz gibi görüntü bir dokümana dönmüş oldu. Buradaki görmüş olduğunuz diyez işareti aslında buradaki başlığı temsil ediyor arkadaşlar. Daha okunaklı görmek istiyorsanız bunu da kullanabilirsiniz. Bu da ufak bir tüyo, kısa yol. Şimdi bir de size projeyi açmadan önce geri almayı göstermek istiyorum. Mesela bir noktada istediğiniz sonucu vermedi. Geri almak istiyorsunuz. İsteğinize gittiğiniz kısımda şuradaki Restore Checkpoint diyor. Yani bu noktaya projeyi geri taşı diyor. Buna bastığımız anda projeyi bu noktaya geri taşıyacak arkadaşlar. Geri dönmek için veya yapılan değişikliği geri almak için bunu da kullanabilirsiniz. Şimdi bir projemizi açalım. Artık ChatGPT'yi kapatıyorum. Bunu tam ekran yapalım. Projemizi açalım. Nasıl açacağımızı da söylemiş. Index.html dosyasına çift tıkla oyun tarayıcıda açılacak diyor. Tamam. Bu dosyayı bilgisayarımızda bulmak için sağ tıklıyoruz. Reveal in Finder diyoruz. Gördüğünüz gibi burada dosyamı açıyor. Şimdi buradan index.html'e çift tıklıyorum.
Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar projem açıldı. Hemen bir oynamayı deneyelim. Sağa gidiyorum, sola gidiyorum. Space ile zıplıyorum. Sarıları bir toplamaya çalışalım. Güzel. Kazandı. Yeniden baş. Kırmızıya da ölmeyi deneyelim. Projemiz çalışıyor arkadaşlar. Düzgün bir şekilde çalışıyor ama içime sinmedi. Size bir tane de hata fixlemeyi göstermek istiyorum. Web'de en azından sık kullanılan bir şey var. Onu sizle paylaşayım. Şimdi buradan kodumuzu bir bozalım. Mesela JS dosyasında şurayı silelim. Rastgele bir satır sildim. Kaydettim. Şimdi yine projemi açmayı deniyorum. Şimdi projemizi açtık ve ekran hatalı. Bunu nasıl düzelteceğiz? Buradan sağ tıklıyorum. İncele diyorum. Sağ tarafta gördüğünüz gibi bir tane error var arkadaşlar. Buna tıkladım. Bana hata komutunu anlatıyor burada. Bunu buradan kopyalıyorum. Daha sonrasında cursor'ıma geliyorum. Ve bunu cursor'ın içerisine yapıştırıyorum. Diyorum ki hata budur. Bunu düzeltir misin? Gönderdim. Yani bu şekilde webdeki hataları da düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Bunu biliyor olabilirsiniz, bilmiyor olabilirsiniz. En azından işe yarar, işinizi kolaylaştıracak bir taktik. Bunu kabul edelim. Tekrar açalım oyunumuzu. Evet, şimdi sayfayı yenileyelim. Evet, gördüğünüz gibi hatayı hemen fixledi arkadaşlar. Projem çok iyi bir şekilde çalışıyor. Eğer diyelim mevcut konuşmanızda hata çözülmedi arkadaşlar. Sürekli kendini tekrarlıyor diyelim. Yeni bir chat açın, devam edin. Veya yeni bir chat açtınız yine düzelmiyor. O zaman buradaki max modu aktif edin ve tekrar deneyin. Yani kademeli bir şekilde yükselti yükselti hataları çözmeyi deneyin. Şimdi size ileri seviye bir teknik göstereceğim. Doküman ekleyeceğiz cursor'a. Bunu da cursor'a buldurtacağız. Yani projemizle alakalı örnek veriyorum. Burada JavaScript kullanılmış. JavaScript dokümanını ekleyeceğiz. Ve bu şekilde daha profesyonel bir şekilde proje oluşturacağız arkadaşlar. Bunun için chat bölümüne geliyorum. Buradan Ask modunu açıyorum. Ve diyorum ki projemde kullanılan teknolojilerin resmi dokümantasyonlarını bul ve cursor'a ekle diyelim. Bize bir internetten arama yapsın. Onu da belirtelim ekstra. İnternetten arama yap. Bunu gönderelim. İnternetten de bir arama gerçekleştirsin. Cursor'u gördüğünüz gibi arkadaşlar araştırmaya devam ediyor. Halen daha bitirmemiş. Evet arkadaşlar bayağı bir doküman buldu. Bunların arasından bir tanesini seçip size eklemeyi göstereceğim. Mesela buradan direkt JavaScript'in dokümanını alalım bakalım. Evet, direkt JavaScript'in dokümanı. Buradan linki kopyalıyorum. Cursor'a geliyorum. Şimdi bu dokümanı eklemek için cursor'ın ayarlarına geliyorum. Daha sonra buradan index'inden docs'u seçiyorum. Buraya Add Doc butonu var arkadaşlar. Buna basıyorum. Buraya sitemizin adını yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi siteyi buldu. İsmini de verdi. Onayla diyorum. Şu an internetten bilgileri çekiyor. Çektiği sayfaları burada küçük ikonla görebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tip dönüşümleri, kılavuz, bunlar dokümandaki kod geliştirme başlıkları. Bu şekilde istediğiniz dokümanları da ekleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir de rules kısmımız var. Buradaki user rules kısmı proje özelinde değil. Yani tüm projelerinizde geçerli olacak kuralları buraya ekliyorsunuz. Bunu GPT'den yardım alarak da ekleyebilirsiniz. Alt tarafta project rules var. Bu proje özelinde, yani şu anki proje özelinde ekleyeceğimiz kurallar. Üst taraftaki cursor'daki tüm projeler için geçerli. Daha genel kurallar ekleyebilirsiniz. Şimdi biz proje özeline bir rule ekleyelim. Add Rule'a bastım. Hemen sol tarafta arkadaşlar nokta cursor adında bir klasör yarattı gördüğünüz gibi. Tekrar Add Rule'a basıyorum. Buradan rule'umun adını istiyor benden. Mesela diyelim ki frontend. Evet, şimdi rule'u yazacağımız sayfa açıldı arkadaşlar. Buraya ekleyeceğiniz rules'ları internetten bulabilirsiniz. Eğer internetten bulduğunuz rules'lar işinize yaramazsa benim AI Rules arşivi adında bir e-kitabım var arkadaşlar. İçerisindeki rules'lar sadece cursor için değil tüm AI IDE'lerinde kullanılabiliyor. Ve içinde part part ayırdım, frontend, mobil ve yeni başlayanlar gibi. İçerisinde hangi rule'da hangi tech stack kullanılmış, yani hangi teknolojiler kullanılmış veya bu rules'un amacı nedir gibi açıklamalar var. Bu şekilde kullandığınız rules'un hangi teknoloji kullandığını biliyorsunuz.
Linki açıklamada bulabilirsiniz. Şimdi ben burada yeni başlayanlar için mevcut rules'umu kopyalayacağım. Buraya yapıştıracağım. Daha sonrasında burada rules'unuzun kullanım ayarları var. Şu an manueli yani manuel modda sadece rules'u burada mention ederseniz yani et işaretiyle buradan front end diyelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde kullanırsanız sadece bu rules sohbetinize dahil olacak. Always apply derseniz sizin her request'inizde bu rules kullanacak arkadaşlar. Eğer apply intelligently derseniz buradaki rules'un kullanıp kullanılmamasına sizin agent'ınız karar veriyor. O anki kararına bağlı. Eğer apply to specific file derseniz örnek veriyorum buraya yıldız.js dediğim zaman tüm JS uzantılı dosyalarda işlem yapılırken bu rules kullanacak demek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten buraya global olarak .js uzantısını da ekledi. Evet, şimdi MCP kısmımız var arkadaşlar. Bunun için Cursor'ın ayarlarından Tools and Integrations'a geliyorum. Benim burada daha önceden eklemiş olduğum MCP tool'ları var. Buraya MCP tool'u eklemek için Cursor'ın sitesine gidebilirsiniz. Şimdi Google'a Cursor MCP yazıp buradan MCP Servers'a giriyorum. Daha sonrasında buradan tek tıkla ekleyebileceğiniz MCP'ler var. Eğer siz custom bir MCP eklemek istiyorsanız, örneğin biz önceki videoda Task Manager ekledik. Onu da GitHub reposundan ekleyebilirsiniz. Bunun için önceki videoya bakabilirsiniz arkadaşlar. Burada tek tık eklemeler var. Burada da gün geçtikçe güncelliyorlar. İlk başta 10-12 tane vardı. Örnek veriyorum, biz buradan Figma'yı eklemek istiyoruz. Add to Cursor'a basarsak otomatik olarak ekleniyor. Sadece Figma hesabınıza girmeniz gerekiyor. Bu Figma'yı eklediğimizde peki ne işimize yarıyor? Örnek veriyorum, Figma'da bir tasarımınız var. Cursor'ın içerisinden Figma'daki tasarımınızda bilgilere erişebiliyorsunuz. Örneğin benim bir onboarding karşılama ekranım var. Buradaki tasarımlara uyarak bu sayfayı tasarla dediğinizde Cursor'a gidip MCP üzerinden Figma'ya bağlanıyor. Ve Figma'daki tasarımları, renk kodları vesaireleri çekip Cursor'ın içerisinde uygulamaya başlıyor. Kanalda MCP anlattığım bir video var. Yukarıdaki kartla da gidebilirsiniz arkadaşlar. Orada da Notion'ın kullanımını anlattım. Evet, bir de API Key ekleme alanımızı göstereyim arkadaşlar. Bunu da kullanabilirsiniz. Yine Cursor'un ayarlarından Models'e geliyorum. Alt tarafta API Keys var. Buna tıklıyorum. Buraya OpenAI, Anthropic veya diğer API Key'lerinizi buraya ekleyip Verify diyebilirsiniz. Bu şekilde API Key'lerinizi de ekleyebiliyorsunuz. Bir de Extensions var. Bunu bonus olarak gösterebilirim. Sizin bu editördeki işinizi kolaylaştıracak extensionlar. Mesela biz buraya icons diye aratırsak size benim kullandığım bir extension'ı önereyim arkadaşlar. Bunu yükleyelim. Install diyelim. Bunu yüklediğinizde klasörlerinizin ikonları değişecek arkadaşlar. Biz default'u kullanalım. Gördüğünüz gibi HTML'in kendi logosu geldi. JavaScript'in kendi logosu geldi. Ben bu şekilde kullanıyorum. Size de böyle bir extension önerim olsun. Zaten 1.2 milyonda indirmesi var. Şimdi bir de size dosya işlemleri ve aramayı göstermek istiyorum. Mesela Mario diye arama yaptık. Gördüğünüz gibi tüm Mario'ları bize burada buldu. Ama ben büyük küçük harf hassasiyeti istiyorsam buradaki ikona basıyorum. Gördüğünüz gibi sadece benim küçük harf yazdığımda küçük harflerin eşleşen geliyor. Örneğin ben buraya M'yi büyük yapsaydım. Şurada bir tane büyük M'imiz var. Bastığımda gördüğünüz gibi sadece büyük küçük harfleri de eşleşenleri getirdi. Eğer uzunluğu da aynı olmasını istiyorsam birebir sağ taraftaki AB'ye tıklıyorum. Gördüğünüz gibi uzunluk aynı ama ben sondaki O'yu silersem gördüğünüz gibi uzunluk tutmadığı için içerse de bulmuyor arkadaşlar. Eğer bunu kaldırırsam sağ taraftaki uzunluk eşleşmeyi gördüğünüz gibi barındırdı, yani Mario'nun içerisinde Mario olduğu için bunları da gösteriyor. Tabii bir de toplu değiştirme yapabiliriz. Tek tek dosyaları değiştirmekten ziyade. Mesela biz Mario yazanlara bir aratalım. Gördüğünüz gibi ben bunları değiştirmek istiyorum. Örneğin neyle değiştirmek istiyorum? Mario 2 diyelim. Bunu sağdaki butonla hepsini birden değiştirebilirim. Veya kendim tek tek buradan işlem yapabilirim. Toplu değiştirmek için sağdaki Replace ol'a basıyorum. Değiştirmek istiyor musunuz diyor. 4 adet değişiklik yapacaksınız diyor. Değiştir dedim. Gördüğünüz gibi hepsi değişti arkadaşlar. Yukarıda bir Mario 2 olarak aratalım. Görelim. Evet, hepsi Mario 2 oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi.
Şimdi bir de Cursor'a yeni başlayanlar için bir tavsiye vermek istiyorum. Aktif kullanıyorsanız siz de dinleyebilirsiniz. Eğer Cursor'a başladıysanız veya herhangi bir AI kod editöre başladıysanız, Cursor özelinde değil, küçük projelerle başlamak en büyük adım arkadaşlar. Sabırlı olup küçük projelerle başlayıp giderek, öğrenerek, gelişerek, profesyonelleşerek daha büyük projelere gitmenizi öneririm. Veya büyük projelerin küçük kısımlarına başlayabilirsiniz. Part part, sayfa sayfa. Eğer Cursor'la uygulama geliştirmek ve yayınlamakla ilgileniyorsanız arkadaşlar, Udemy kursuma bakabilirsiniz. Linki açıklamada. Videoyu beğenmeyi ve geri bildirim için yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Tüm kaynaklar ve linkler açıklamada arkadaşlar. Herkese kolay gelsin.